Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Vietnam Ho Chi Minh City, Vinh Hommes Grand Park'tan herkese kucak dolusu sevgilerle videomuza başlıyoruz. Şimdi bu tarz videoları normalde çok yapmak istemiyorum ama bazı şeylerden dolayı yine tekrar etmek adına tekrardan bir uyarı yapacağım şu an. Vietnam'daki Türkler neden başarısız oluyor? Konumuz bu bugün. Şimdi birincisi şunu anlatalım. Ben bunu dışarıdan konuşmuyorum. İşin içinde yaşayan, gördüm, tecrübe etmiş biri olarak konuşuyorum. Ve de çok açık konuşacağım bu sefer. Buraya gelenlerin çoğu aynı hataları yapıyor. Birinci hata ne? Kolay para zannediliyor. Tamam, Vietnam'da para var. Ama kolay para, hemen geleyim bir koyayım bin alayım, böyle bir olay yok. Instagram'da gördüklerinizle gerçekte olanlar aynı değil. Bakın başından beri anlatıyorum. Anlamayan, anlamak istemeyen bir sürü insan var. Yaşamak başka bir şey. Tatile gelmek, burada belli bir süre kalıp geri dönmek, turist vizesiyle bunlar başka şey. Biz yaşamı anlatıyoruz. Burada iş yapmayı anlatıyoruz. Ticareti anlatıyoruz. Ya bunlarla ilgilenmiyorsan bu video senin videon değil. Devam edelim. Ben 7 yıl önce Vietnam'a geldiğimde şartların hiçbiri böyle değildi. Mesela Amerikalılara, Kanadalılara, belli ülkelere 1 yıllık turist vizesi veriliyordu. Şu an bu yok. Mesela 15 bin dolara şirket kuruluyordu. Şu an bunlar yok. Bakın geçmiş zaman, yani Covid öncesindeki kuralları internetten araştırıp okuyanlarla şu an okuyanlar arasında dağlar kadar fark var. Kanunlar çok fazla değişti. Bugün aynı şeyleri maalesef aynı paralara yapmak imkansız. Bu sadece Vietnam için de değil. Birçok ülkede böyle artık. Yapmak zor. Şimdi 130 bin dolar şartı var. Bunu anlatıyoruz. Detayını da anlatıyoruz. İnsanlar yine farklı cevaplar veriyorlar. O yüzden tekrar anlatıyorum. 130 bin dolar minimum yatırım tek kişi yaparsan çalışma izinden muafsın. 3 yıllık da yatırımcı oturumu alıyorsun. Covid'den sonra biliyorsunuz bütün ülkelerde değişiklikler oldu. İşler zorlaştı. Ülkeler daha fazla gelir istedi. Ve maliyetler birçok şeyde arttı. Hali hazırda şu an devam eden Amerika ve İran savaşından dolayı da 19 bin dong olan yakıt fiyatı Vietnam'da 34'e kadar çıktı. Sonra devlet sağ olsun bunun içindeki vergileri kaldırdılar. 24'e 27 arası şu an gidip geliyor benzin fiyatları. Eskiye göre hesap yapmayın. Güncel rakamlarla hesap yapın. İkinci hatamız acele etmek. Yani şu an yazılanlar, bana gelen mesajlar, gruplardaki okuduklarım, işte şu YouTuber'ı izledim çok iyiydi. Ben bu şehre iş kurmak istiyorum. Daha önce geldin mi diyoruz Vietnam'a? Hayır diyor, Vietnam'a daha önce hiç gelmedim. Vietnam'a daha önce hiç gelmediysen buraya yaşamayı bir YouTuber'ın söylemiyle mi yapacaksın? Hiç araştırma yapmadan, maliyet hesabına girmeden. Bunu böyle mi yapacaksın? Yapmak isteyen varsa, heyecan aramak isteyen varsa açıkçası Vietnam burada, yani gelebilirsiniz. Bir de şunu hatayı yapıyorlar. Çok fazla turist görüyorlar burada. Ve artmaya da başladı ama şu an mesela çok düşük. Savaştan dolayı uçuşlar iptal oldu. Bayağı bir düşüş var. Ama turist zamanından bahsedelim. Çok fazla turist geliyor, tamam burası çok fazla insan geliyor, biz burada çok iş yaparız. Kervanı yolda düzeriz. Bir başlayalım ya Allah, Bismillah, Allah Allah nidalarıyla başlarız. Neyi unuttun? Bir şey unuttun. Ne biliyor musun? En önemli şey. Şu an dünyada bütün şirketlerin yaptığı en önemli şey. Maliyet hesabını yapmadın. Yani sen bunu kaça mal edip kaça satacaksın, kaç para kazanacaksın? Kar marjın ne? Bakın geçenlerde bir Türk arkadaşla tanıştık. Tayvan'da bir sigara fabrikasında yönetici. Tanınmış bir marka. Dedim ya siz bu nasıl kar ediyorsunuz? Dedi ki biz sigaraları dedi birer milim dedi kısalttık. İçine dedi bazı tütün sapı, ot mot bir şeyler karıştırdık dedi. Dedim ne kadar kar ettiniz? Dedim milyar dolar kar ettik. Bakın
kocaman firma neyi düşünüyor? Sonuç ne olacak? Maliyet hesabı yapmadın. Hüsran. Bunu düşünmene gerek yok artık. Hüsran. Gelelim şimdi en önemli konu. En önemli hata. Yanlış insanlara güvenmek. Burada biri sana yanlış yol gösterirse ciddi para kaybedersin. Hikayeler çok. İnternete girin, araştırın. Allah rızası için de lütfen araştırın. Bunları araştırmazsanız, bakın şu an ben Türkiye'den buraya ne kadar yatırımcı veya ufak tefek de olsa bir ticaret açmak isteyen insan olduğunu farkındayım. Bu insanlar eğer düzgün bir niyetle geliyorlarsa biz bu insanlara elimizden geldiği kadar da yol gösteriyoruz. Bunu zaten izleyicilerimizden bizi ziyaret edenler de lütfen yorumlarda mutlaka belirsin. Biz bunları istediğimiz kadar da yönlendiriyoruz. Her şeyiyle de anlatıyoruz. Detaylarına da giriyoruz. Niye biliyor musunuz? Bu insanlar hata yapmasın. Bu insanlar dolandırıcıların eline düşmesin. Ben herkese de söylüyorum, yani inşallah gelirsin, açarsın, başarırsın. Biz de burada bir Türk arkadaşımız başarılı olmuş, düzenli, esnaf, işinde gücünde sağda solda işi olmayan adam değil, sağda solda havamızı atarız, övünürüz. Biz de elimizden geldiği kadar seni destekleriz. Amacımız bu. Şimdi çok komik şeyler de oluyor. Biraz onlardan da ufak tefek bahsedelim. Şimdi kendini yatırımcı gibi tanıtanlar var. Gerçek yatırımcı kendini tanıtmaz. Yapar, yapacaksa adam zaten araştırmıştır, işlemini yapar. Şimdi başımdan geçmiş bir olay, o komik bir olay. Bir gün neredeyim biliyor musunuz? Bir toplantıdayız, bir fuar alanındayız. Beni bir tane arkadaşla tanıştırdılar. Arkadaş Türk. Ama benim onu tanıdığımı bilmiyor. Kendisini ne olarak tanıttı biliyor musunuz? Uluslararası yatırım fonlarından bir tanesinin başkanı. Ve ben adamla ilk defa yüz yüze geliyorum ama kim olduğunu, ne yaptığını, ne pislik yediğini çok iyi bilen bir insanım. Anlattı. İşte milyon dolarlardan falan, yine her zamanki gibi biliyorsunuz, anlatmıştık size de, standart olaylar bahsetti. Dedim abicim bak, ben dükkanım şu an zaten inşaatta. Yani hani yapıyorum şu an. Bir yatırıma da ihtiyacım yok. Almam gereken yatırımı zaten aldım. Bir de hani sen nasıl bir restoran hayal ediyorsun? Kim restorana hani 1 milyon 2 milyon dolar para harcar? Yani Ho Chi Minh için bahsediyorum bunu. Tabii ki Dubai'de açabilirsin, ne bileyim birçok ülkede açabilirsin bunu, lüks yerlerde. Ama şu an Ho Chi Minh standartlarında 1 milyon dolar bir restoran harcamak için yani gerçekten çok büyük bir sistem yapı yapman lazım. Bana dedi ki ya işte sana 1 milyon dolar ben yatırım bulayım hemen. Yatırım fonundan. Dedim ya teşekkür ediyorum dedim. Yani sen ilk tanıştığın insana direkt böyle yatırım mı teklif ediyorsun? Madem o kadar şey var, hani atasözlerinde boşuna söylememişler. Kelin ilacı olsa alır kendi başına sürer yani. Şimdi bunlara dikkat edelim. Bunlar baya önemli. Şimdi gündemi tabii takip ediyoruz ister istemez. Geçen bir arkadaş var işte, videosunda diyor ki bence Türk restoranları diyor çok pahalı. Şimdi buradaki olay fiyat algısı değil, bakın yanlış anlamayın. Bu arkadaşı gittiği şehirde, şu an bulunduğu şehirde hiçbir restorancı, Türk restorancı arkadaşımız çağırmıyor. Çünkü yaptığı yayın tamamen karı kız, işte gece hayatı, ucuz. Git banh kemir sokağın kenarında kal, geç kaldırımın karşısına, al $1 banh geç konuş. Ye orada banh al bir tane de kahve, $1, $2 ye. Sen şimdi o adamlara niye laf atıyorsun, işinde gücünde olan adamlara? Buradaki mevzu zaten şu, bu adamın pahalı veya ucuz algısı değil. Başka bir şehirdeydi bu arkadaş, oradaki restorancılar buna bakıyordu ve böyle yapıyordu. Hayatımda yediğim en iyi Adana kebabını Vietnam'da yedim. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar, böyle şeylere inanmayın. Yani bunu anlatan adamlar ve arkası altına da yazan insanlar sürekli küfür yazmışlar. Ya arkadaşım ben de Türk restoranı işletiyorum. Oradaki Vietnam'da 6-7 tane Türk restoranı var. Bunların hepsi de işinde gücünde adamlar. Yani senin derdin ne? Senin derdin bedava yemek almak. Anlatabiliyor muyum? Yani ben sana bedava yemek vermek zorunda değilim. Daha insanlarla konuşmasını bilmiyorsunuz. Oturmasını bilmiyorsunuz, kalkmasını bilmiyorsunuz. Sonra gelmişsin diyorsun ki
Arkadaşım pahalı. Pahalıyız. Tamam kardeşim, ben kabul ediyorum. Ben pahalıyım. Diğerleri de pahalı. Hepimiz pahalıyız. Bir akıllı sensin. Geri kalan herkes aptal. Neyse, fazla geçirmeyelim onlara da. Şimdi şunu da bir anlatalım. Ticaret için konuşuyorum. Bakın, yaşam, gece hayatı, karı kız hayatı için konuşmuyorum. Şimdi Vietnam zor bir ülke mi? Evet, dil biliyorsan değil. Aslında çok zor bir ülke de değil. Ama dili bilmen lazım. Bakın, bunu başından beri en az 10 videoda söylemişizdir. Dil bilmek önemli. Ama kimin için pahalı biliyor musun Vietnam? Kimin için zor? Bilmeyen için zor. Bunları düzgün araştırmayan için zor. Yani görüyoruz, insanlar YouTube'dan video izleyip atlayıp gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonra bakıyorlar, diyor, dükkan kiralamak için şu lazımmış, şirket kurmak için bu lazımmış. Ya bunlar detaylı işler. Yani gerçekten hani biraz detayına inseler bulacaklar ne yapacaklarını. Yani çok zor bir şey değil yani. Bunu yapan insanoğluysa, Ademoğluysa sen de Ademoğlusun. Yapabilirsin, yapamayacaksın diye bir şey yok. Şimdi gelelim daha komik bir olaya. Geçen bir Türk müşterimiz gelmiş. Bize 1 star vermiş. Sonra hani verebilir yani, bizim restoran işinde 1 star olayı var. Yapacak bir şey yok. Bu işin doğası. Sonra abinin gittiği, yani daha önce yorum yaptığı yerlere baktık. Hadi restoranları, kafeleri geçtim. Vietnam'da hiç kimse memnun edememiş. Her yerde 1 starı vermiş. Şimdi daha komiğini anlatacağım. 2 tane yorum benim çok dikkatimi çekti. Bir adam camiye gitmiş, tarihi bir camiye, 1 star vermiş. Bir de Vietnam'da meşhur bir tapınak var. Oraya gitmiş, oraya da 1 star vermiş. Hadi biz kullar olarak seni memnun edemedik. Allah'ın memnun edemediği kulu, hani benim burada aciz bir kul olarak da memnun etmem mümkün değil. Şimdi buradan anlaşılması gereken mesaj ne biliyor musunuz? Tabii ki insanlar gelebilir, kendi düşünceleridir. Yorumlayabilirler bir şekilde ama hangi videoda? Bir videoda söyledim bunu. Bakın, buraya gelirken huzur bulmak için huzuru burada aramayın. Huzuru kendi yanınızda getirmeniz lazım. Bu huzuru bulmanız için de lütfen sıkıntılı insanlardan uzak durun. Bakın, bir sürü olay oluyor. Bizim pasaporta çok şeyler yazıyor. Tayland da aynı şekilde başladı. Şu an bunları araştırmaya. Border run'ı kısıtladılar. Birçok şeyler olacak. Yakında da zaten en son böyle tebrik ederekten asıl resmi yazılar çıktıktan sonra bilgilendireceğim. Konuya geri dönelim. Neyi anladım biliyor musun? Çok güzel bir söz var. Herkes kendi ayıbının hamalıdır. Bazı insanlar nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, bu insanları kimse mutlu edemez. Her yere aynı şeyi taşır. Gerisini siz yorumlayın. Gerisine ben devam etmek istemiyorum. Son dönemde, bakın 3 videodur söylüyorum, overstay olayı çok fazla arttı. Immigration artık ilgilenmiyor. Resmi makamlar çok artık yapmıyor. Cezalar zor. Çok yüksek miktar bir ceza yiyen bir arkadaşımız var şu anda. Kara kara düşünüyor. Ben nasıl geri döneceğim, nasıl yapacağım, ne yapayım, ne edeyim. Başvurduğu makamlarda geri çevirdi. Diğer bir haber, şu an bu resmi değil, daha yasallaşmadı ama meclise sunuldu. Vietnam'da border run sayısını biliyorsunuz, şu ana kadar 3 aylık vizeyi gir çık yaparak devam ettirebiliyordunuz. Şu an bunu azaltma kararı aldılar ama daha resmileşmedi. 2'ye veya 3'e düşürecekler, aynı Tayland'ın yaptığı gibi. Bu da tabii akabinde ne olacak? Türk vatandaşları için ekstra süreçler gerektirecek. Ekstra zorluklar beraberinde getirecek. Emekli vizesi soruluyor sürekli. Şu an onunla ilgili de yine bir açıklama yapalım. Şu an hala yasallaşmadı. Ama yasallaşması için de yine tabii ki zamana ihtiyaç var. Tayland'da şu an emekli vizesi var. Ama başvuru şartları biraz daha zorlaştırmış. Geliri tamamen net beyan etmenizi istiyorlar. Mesela ev kirası gelirini saymıyorlar. Gibi şeyler duyuyoruz Tayland'daki arkadaşlardan. Ama Türk vatandaşlarının yaptığı olaylar, suç oranı burada daha da yükselirse
zaten emekli vizesinin içine koymazlar diye düşünüyorum. Bundan yıllar önce, yani bir 3-4 sene öncesinden bahsedelim. Türkler buraya bir firmanın size sponsor olmasıyla 80 ile 100 dolar arası para veriyordunuz. Kapıda da 25 dolar verip 24 günlüğüne girebiliyordunuz sadece. Sonradan Türk Devleti'nin de girişimleriyle bunu online vizeye kattılar. 3 aylık diğer ülkeler gibi almamıza imkan sağladılar ama bu imkan da herhalde bu gidişle elden gidecek gibi duruyor. Şu an bunu ben 7 yıldır burada yaşayan, hatta 7. yılımı da bitirdim. 8. yılıma başladım. 8. yılına başlamış biri olarak öngörebiliyorum. Vietnam diğer Asya ülkeleri gibi, Laos gibi, Kamboçya gibi bir ülke değil. Gayet kanunları sıkı, uygulama çok aktif. Bakın tekrar uyarıyorum. Bir şey yaparken burada mutlaka dikkatli olun. Başınız büyük belaya girer. Giren insanlar var. İşte uyuşturucu alıp kendini kesen, müşterisine saldıran arkadaş akıl hastanesinde şu an. Ülkeye Türkiye'ye de iade etmiyorlar. Bu durumu buraya gelen kontrolsüz insanlar yarattılar. İnsanları kandıranlar yarattılar. İnsanlara hayal satanlar yarattılar. Biz elimizden geldiği kadar uyarıyoruz ama bazen de insanlar doğruya değil de doğruyu söyleyene değil de hayali satana daha çabuk inanıp onlara daha çok inanıyorlar ve onlara göre hareket ediyorlar ve mağdur oluyorlar. Anlatıyoruz. Ben bu işi dediğim gibi YouTube'dan bir para kazanayım, işte bir şey satayım, vize satayım, danışmanlık yapayım diye yapmıyorum. Bunu her seferinde de belirtiyorum. Öyle bir ihtiyacım da yok. Derdimiz insanlar buraya gelip mağdur olmasın. Buraya gelecek, yatırım yapacak veya burada yaşamak isteyen insanlara ilerleyen dönemde önlerine zorluklar çıkmasın. O insanlar da burada mağdur olmasın. Bir şey daha söylemek istiyorum, açık söyleyeyim. Şimdi benim kanalım herkes için değil. Beğenmiyorsan izlemeyebilirsin. Hiç darılmam, gücenmem. Benim izleyici kitlem, yani olmasını istediğim izleyici kitlem, burada bir şey yapmak isteyenler. Buraya efendi gibi gelmek isteyen. Bakın son 1-2 haftadır bayağı bir Türk müşteriyle görüşüyoruz. Çok beyefendi, çok düzgün aileler geliyor. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Düşünce yapısını anlayabiliyorum. Kibarlıklarını anlayabiliyorum. İnsanlar diyor ki ya diyor burada diyor bir insanın olay çıkarması imkansız, bir kavga çıkarması imkansız. Yani bunlar nasıl yapıyorlar böyle şeyler? İnanamıyoruz biz diyor. Hani tapınağa gidip de beni şey yapacaklar diyen insanlardan tutun da hani insanların dini inancını kabul etmek zorunda değilsin. Tekrar söylüyorum ama saygı duymak zorundasın. Bu ülkenin insanına saygı duymak zorundasın. Burada sen misafirsin. Burada ben de misafirim. Bakın benim burada hani kapı gibi yatırım lisanslarım var. Ama ben de kendimi buranın kalıcısı hissetmiyorum yani. Ben de burada misafirim. Yarın deseler ki ya hadi gidiyorsun, gitmek zorundasın. Bakın bunu çok iyi anlayın. Diğer bir konu, saçma sapan yorum yazanlar, küfür yazanlar. Arkadaşlar ben kanal kuralları olarak en başından beri söylüyorum. Ben direkt siliyorum bu yorumları. Bakın benim bunlarla uğraşacak, bu seviyenin, hani seviye bile değil bu, bayağı bir şeyin altındaki insanlarla uğraşacak benim vaktim yok. Benim anlattığım senin hoşuna gider, gitmez. Bilemem. O sana kalmış bir şey. Ama küfür edemezsin, bana hakaret edemezsin, ettirmem. Direkt silerim yorumlarını ki siliyorum da. Her zaman söylüyorum, beni 5000 kişi izlesin, 2-3 kişiyi kurtaralım. O bize yeter. Tekrar söylüyorum. Ben danışmanlık yapmıyorum. Vize satmıyorum, ev ayarlamıyorum. Gece hayatı programı yapmıyorum, bar pavyon gezdirmiyorum. Bu saatten sonraki hani arkadaşlara tekrardan hatırlatmamın sebebi de şu. Bu işleri yapan insanlara, yani bu benim için ekstra bir vakit, külfet, zaman ve para. Biz bunu yaparken yani karşındaki insanı sevmeyebilirsin ama hakaret edemezsin, iftira atamazsın ki ben bu zamana kadar hiç kimseye böyle bir şey de yazmadım. Şimdi bundan sonra daha detaylı konulara gireceğiz. Onun için bayağı bir hazırlık ve zaman harcamam gerekiyor. Bunları yapacağım kısa sürede.
Zaten bunlar da üyelere özel olacak. Sadece gerçekten burada bir şey yapmak isteyen insanlar izlesin. Diğerleri çok önemli değil. Küfür edecek adam benim videomu izlemesin yani, açık ve net söylüyorum. Rahmetli Barış Manço'nun da dediği gibi, yaz dostum, Barış söyler kendi bir ders alır mı? İşte mesele bu. Vietnam'a gelmek istiyorsan önce öğren, sonra araştır. En son hareket et. Paran cebinde kalsın. Bak, ortalık kötü. Ekonomi nereye gidiyor hiç kimse bilmiyor. Savaşın ne olacağı belli değil. Enerji piyasası, yakıt. Şu an Vietnam'da bile bir sürü iç uçuş azaldı. Çok fazla fiyatlar arttı, bilet fiyatları arttı. Bunlara lütfen dikkat edin. Bu işler sadece kaçış, Türkiye'den kaçayım gideyim, başka bir şeyler yapayım derdi değil. İyi hesap edin. Her zaman söylüyoruz. Araştırın, araştırın, araştırın. Ama bakıyoruz, salla pati atlayıp gelen insan sayısı çok fazla. Ve bir iş yapacaksanız tabii ki danışın, danışmayın demiyoruz. Ama lütfen hani bazı şeyleri de edebiyle yapın. Çünkü ben bazı şeylerden rahatsız olmaya başladım. Bazı insanların tutumlarından, şeyinden. Hani ben bildiğim şeyi anlatıyorum, bilmediğim bir şeyi anlatmıyorum. Yaşamadığım, tecrübe etmediğim bir şeyi anlatmıyorum. Yani arkadaşım biri Facebook gruplarından giydiriyor. Neymiş işte, egoluymuşuz, sertmişiz, mizacımız şöyleymiş, şöyleymiş. Ya seni ne ilgilendirir? İşte niye Vietnam Muhtarı kanalına ismini seçmişim? Sivaslı Ramazan niye seçmemişim? Sana ne ya? Restoranın adı niye Anatolia'ymış? Yani seni ne ilgilendirir? Bu benim kendi tercihim, kendi seçimim. Ben bu kadar zor zamanlar geçirirken sen benim yanımda mıydın? Şimdi gelmişsin bana diyorsun, niye onun ismini öyle koydun? Seni hiç ilgilendirmez arkadaşım. Ben ne ismini koyuyorsam benim kararımdır ve ben bununla devam ederim. Bakın, ben Vietnam'a ilk geldiğimde bana anlatıyorlardı. Ya işte şöyle yap, Vietnamlı müşteri gelir, böyle yap, Vietnamlı müşteri gelir. Tam öğrenme sürecim. Sonra bir baktım, verdikleri şeyin hiçbir özelliği yok. Fikrin bir alakası yok. Ne yaptık biliyor musun? Bana söyleyenlere şey demeye başladım. Madem bu kadar parlak bir fikrin var, niye kendi restoranında uygulayıp daha çok para kazanmıyorsun? Sonra hepsi sustular. Şimdi el elin eşeğini türkü çağırarak ararmış. Çok güzel bir laf. Çok severim. Çoğu yerde de söylerim. Abi herkes önündeki işe böyle baksın. Boş ver, Ahmet onu demiş, Mehmet bunu demiş. Önemli değil. Biz önümüzdeki işe bakalım. Ama bunu yaparken de yani insanlar tanıtıyor. Ya biz işte diyor milyon dolarlık iş kuracağız. Kurun abi. Ya işte sermaye getirmesek olur mu? Abi getirmeden o işi nasıl yapacaksın? Yani herkes bir arka kapı, bir çıkış arıyor ama bunun olmadığını belirtiyoruz. Ve insanlar bana diyor yani, ya Kamboçya'da diyor ben bunu yapabiliyorum. Abi o zaman Kamboçya'da yapacaksın. Hani bana sorulan soru gibi yani, en iyi Adana'daki senin Adana'nın diyor Adana'dakiyle aynı mı? Abi aynısını istiyor musun diyorum. Evet diyor. O zaman Adana'da yiyeceksin abi. Vietnam'da Adana'daki Adana'nın birebir aynısını arıyorsan, ki biz tarifini birebir aynısı yapmamıza rağmen, hiçbir hile orada olmamasına rağmen birebir tat olmaz. Havasından etkilenir, suyundan etkilenir, hayvanın tadından etkilenir, hayvanın cinsinden etkilenir, sebzesinden etkilenir. Tuzu bile farklı. Yani şimdi bu beklentisi olan insanlar da lütfen Vietnam'a gelmesin yani. Hatta yurt dışına çıkmasın. Yani açık ve net söyleyebilirim. Çünkü gittiği yerdeki insanlara da çok fazla ızdırap oluyor. Ama bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, şu an 5000 az kaldı. Kanalımıza abone olmayı, bizi nereden izlediğinizi, destek olmayı yazarsanız bizler seviniyoruz. Benim tek eğlencem bu sizin yazdığınız güzel yorumlar. Onlara cevap veriyorum. Tek tek kendim cevap veriyorum. Diğer arkadaşımız cevap vermiyor bunlara. Ben veriyorum direkt. O yüzden güzel işleri gördüğüm zaman, güzel insanların, ticaretten anlayan insanların yorumlarını gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.